Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Plastik bir yoğurt kovası seramik görünümlü bir objeye nasıl dönüşür onu göstereceğim bu videoda. Öncelikle kovanın üst kısmındaki çıkıntıyı ve saplarını kestim. Hamur ve silikon kalıplarla bazı şekiller çıkartacağım. Bu hamurun yapılışının videosu kanalımda var. Bulamazsanız eğer oluşturduğum oynatma listesinden bakabilirsiniz. Ya da hazır satılan hamurlardan da kullanabilirsiniz. Bu tarz silikon kalıplar hobi malzemeleri satan dükkanlarda oluyor. Yine aynı şekilde hobi malzemeleri satan online sitelerde de var. Bazen ikinci el kalıplar da alıyorum. İkinci el ürün satan sitelerden. Çünkü ikinci el kalıplar çok uyguna geliyor. Eğer herhangi bir yerinde bir problem yoksa bu şekilde de tercih ediyorum. Uygulama yaparken kullandığım malzemelerden bahsediyorum fakat açıklama kısmına da yazıyorum. Yaptıklarımı denemek isteyenler için orada da bir malzeme listesi var diye hatırlatmak istedim. 3 farklı kalıp kullanarak şekillerimi çıkardım. Çıkardığım şekilleri hamur kurumadan arkasını tutkallayarak yoğurt kovasına yapıştırdım. Aslında bu çalışmaya tamamen doğaçlama başlamıştım. Yapmak istediğimi tam olarak kafamda oturtamamıştım. Sonrasında birazdan göstereceğim tekniği uygulamaya karar verdim ve inanın sonuca ben bile çok şaşırdım. Kovanın üst kısmını tamamladım. Orta kısmına da bu çiçek desenlerini yine tutkalla yapıştırdım. Böyle hamurdan yapılmış şekilleri eğer düz bir zeminde kullanacaksanız hamurun tamamen kurumasını bekleyebilirsiniz. Kuruturken de altına yağlı bir kağıt koyun ve birkaç saatte bir alt üst edin. Böylelikle her iki tarafı da kurumuş olacaktır. Benim yaptığım gibi bombeli bir zemini kullanacaksanız hamur kurumadan yapıştırmanız gerekiyor. Çünkü hamur yaşken kullandığınız zeminin şeklini alır. Evet, bu uygulama bitti. Şimdi boyamadan önce hamurların kurumasını bekleyeceğim. Bir gün bekledim. Hamurlar boyanabilir hale geldi. Ben alaçatı kullandım ama beyaz da olur, antik beyaz da olur. Buradaki amacım astar görevi görmesiydi. Zemin plastik olduğu için üzerine uygulayacağım tekniği tek katta yansıtmak istedim. O yüzden astar atma gereği duydum. Tabii seramik objelerde astar atmaya gerek yok. Zemin zaten boyamaya hazır bir şekilde oluyor. Bir kat boyamak yeterli. Boya tamamen kuruduktan sonra bir sonraki aşamaya geçtim. 3 farklı gri tonu kullanacağım. İkinci renkte antik gri içerisine biraz beyaz karıştırdım ve daha açık bir gri tonu elde ettim. Üçüncü renkte beyaz içerisine antik gri karıştırarak en açık gri tonunu elde ettim. Tek bir boyadan 3 ton gri renkleri elde ettikten sonra doku vermesi için boyaların içerisine karbonat karıştırdım. Boyaya karbonat karıştırdığınızda sürülen zemin seramik bir görüntüye sahip oluyor. Pütürlü bir doku elde ediyorsunuz. Elde etmek istediğiniz dokunun yoğunluğu kullanacağınız karbonatın miktarına göre değişir. Benim süreceğim zemin plastik olduğu için bolca kullandım. 3 ton renge 3 adet sünger kestim. Ve zemin üzerine gelişi güzel ama aynı zamanda renkleri birbirine kaynaştırarak boyadım. Kullanılmış ve sert kısmı yıpranmış süngerleri atmıyorum. Böyle boyama işlerimde kullanıyorum. Aslında bu tarz girintili çıkıntılı zeminleri süngerle boyamak zor. Boyanın her yerine ulaşabilmesi için süngeri oldukça bastırmanız gerekiyor. Plastik bir zemine güç uyguladığınızda şeklini bozabilirsiniz. O yüzden birazdan uygulamaya fırçayla devam edeceğim. Ama her iki şekilde de uygulama nasıl yapılır size göstermek istedim. Renkleri birbirine kaynaştırarak boyamaya devam ediyorum. Ben burada gri'nin tonlarını kullandım fakat başka renklerin tonlarını kullanarak da yapabilirsiniz. Hatta birbirine zıt renklerin de şık bir görüntü oluşturacağını düşünüyorum. Normalde bu tarz uygulamalar eskitme pudralarıyla ya da boyalarıyla yapılıyor. Akrilik boyalarla da benzer bir dokuyu oluşturmanın mümkün olduğunu göstermek istedim. Sonuçta burada bir kural yok. Bu tamamen sizin hayal gücünüz. Bir başkası eskitme pudrası kullandı ya da başka biri eskitme boyası kullandı diye aynı malzemeleri kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece boyalarla da birçok tekniği yapabilirsiniz. Önemli olan eldeki malzemeleri değerlendirmek. Benim amacım da size bu uygulamaları basit bir şekilde göstermek.
Artık fırçayla uygulamaya geçiyorum. Fırçayla boşlukları doldurmak daha kolay. Ama doku oluşturmak için fırçamı yukarı aşağı ya da sağa sola şeklinde değil de vurarak uygulama yapıyorum. Dediğim gibi pütürlü bir görüntü elde etmek istiyorum. Fırçayla uygulama yaparken de aynı süngerde olduğu gibi farklı renklere fırçamı batırıp birbirine kaynaştırarak boyadım. Bu uygulamalar tek renkte de yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. Ama biraz daha boyutlu ve gölgeli bir görüntü elde etmek istiyorsanız farklı tonlar kullanarak yapabilirsiniz. Tamamen her yerini boyadım. Boya kurumadan oluşturduğum açık renk gri tonlarını aralara vurguladım. İstediğim görüntüyü elde edene kadar aynı işlemi tekrarladım. Objenin her yerini griye boğmak istemedim. O yüzden turkuazın çok yakışacağını düşündüm. Ve boyadan azar azar alıp fırçayla aralarına vurguladım. Bu arada ellerimin kusuruna bakmayın. İşlem bitmediği için yıkamadım. Nasılsa yine boyanacak diye. Ve istediğim görüntüye çok yaklaştım ama daha bitmedi. Son olarak vereceği ışıltıyla bu renklere çok yakışacağını düşündüğüm metalik altı rengi boya kullandım. Fırçama az miktarda boya yükleyip önce çıkıntılı yerleri ortaya çıkartmak için süpürmeler yaptım. Altın renginin oluşturduğu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Ben çok seviyorum bu görüntüyü. O yüzden çalışmalarımda bolca kullanıyorum. Dokunun oluşturduğu bu mat görüntüyü çok sevdiğim için vernik sürmedim. Zaten herhangi bir temizlik gerektireceğini düşünmüyorum. En fazla tozlanır. Tozlanırsa da nemli bir bezle silinir. Metalik boyayı desenlerin üzerine sürdükten sonra aralara da vurgulama yaptım. Yine böyle fırçamı gelişigüzel gezdirerek bazı yerlerine yoğun, bazı yerlerine belli belirsiz sürdüm. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir de bu boyama aşamalarını izlememiş olsaydınız ve kovanın son halini görseydiniz, bir yoğurt kovasından yapıldığını ya da plastik bir obje olduğunu anlayabilir miydiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi benim çalışmalarım bitti. İçerisine canlı çiçek ya da bir saksı çiçeği koyulabilir. Ama ben içerisinde bir buket mimoza hayal etmiştim. Burada mimozalar henüz açmadı. Mart ayı gibi açıyor. Açınca inşallah bu hayalimi de gerçekleştirebilirim. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.